kötü biri. Yani bu insan iyi biri değil. Bu Vietnam olabilir, Tayland olabilir, Türkiye olabilir, Azerbaycan olabilir, Finlandiya olabilir. Fark etmez dostlar. Yine başlamış bizim çılgın atmosfer. Allah, bir kazayla giriş yapıyorduk. Hanoi'deyim. Şöyle etrafı size göstereyim hemen. Şuradan bir kendimizi karşıya atalım kazasız belasız. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün sizinle beraber Hanoi'nin son videosundayız. İlk videomda, Hanoi videomda söylemiştim. Bu şehir büyük bir şehir, keşfedilmeye açık bir şehir diye. Hanoi'de güzel zamanlar geçirdim, uzun zamanlar geçirdim. Bugün de yine bir akşam videosuyla karşınızdayım. Hanoi'nin gitmediğimiz farklı bölgelerine, farklı noktalarına sizi götüreceğim bugün. Daha renkli, daha canlı, daha eğlenceli noktalarını beraber keşfedeceğiz. Şu anda bizim ikonik bina hemen sol tarafımızda. Şöyle ikonik binaya dönmek istiyorum. Bu binanın yakın zamanda yıkılması söz konusuymuş. O sebeple ne zaman gelirseniz gelin bu binanın önünde bu muhteşem kalabalığı göreceksiniz. Bakın seyyarlar kaçıyor. Şu anda büyük ihtimalle zabıta geliyor dostlar. Seyyarlar hemen kaçmaya başlamış. İlk defa beni bu videodan izliyor olabilirsiniz. Ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip sizlere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup yorum atıp videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Şu anda tam olarak neredeyiz? Vietnam ülkesinin kuzey şehri olan Hanoi'deyiz. Burası Çin sınırına oldukça yakın. Kuzeyde bir şehir. Normalde mevsimsel olarak zaman zaman hava kötü olabiliyor burada. Birazcık bizim Türkiye ile benzerlik gösteriyor aslında. O sebeple burayı ziyaret etmeden önce şöyle bir hava durumuna bakmanızı tavsiye ederim size. Vietnam şu anda Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Daha doğrusu e-vize istiyor. Kapıda da vize söz konusu değil. İnternetten bir vize formu doldurarak buraya 3 aylık seyahatte bulunabilirsiniz. Bununla alakalı tüm detaylar Vietnam'a ilk giriş videomda mevcut. Önceki videolardan ulaşabilirsiniz. Oynatma listesindeki sıralı videolardan veya oynatma listesindeki Vietnam videolarından da ilk videoma ulaşabilirsiniz. İlk olarak şimdi size Hanoi'de bence gelmeniz gereken farklı bir noktayı göstereceğim. Bu videoda kadrajım genelde sokak tarafında olacak. Zaten beni hep görüyorsunuz. Beni çok fazla görmeyeceksiniz. Şöyle hemen döndürelim burada bir. Hello. Xin chào. Hello. Vietnamlılar gördüğünüz gibi sıcakkanlılar. The Not Cafe. Böyle göstereyim size. Dostlar şimdi hatta şöyle bir içeriye doğru da girelim bakalım. Müsaade ederlerse bir çekim yaparız. Xin chào. Buraya işte insanlar böyle dünyanın her yerinden gelip notlar bırakıyorlar. Bakın burada görebilirsiniz. Xin chào. Okey. Arkadaş hemen şey yaptı bana. Bir şeyler içmek ister misin dedi. Böyle dünyanın her yerinden dostlar burada gelip notlar bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde. Üst katları da mevcut. Ben şu anda bir şey içmeyeceğim. O sebeple devam edelim biz gezimize. Ama geldiğiniz zaman burada oturmayı tercih edebilirsiniz. The Not Cafe bu arada bayağı da yüksek bir bina. Bakın. Yukarılara doğru devam ediyor. Her katı böyleymiş bu binanın. Burada bu şekilde böyle bol bol masaj yapana Xin chào, thank you. Böyle buraya gelip masaj yaptırabilirsiniz dostlar. Masajlarda ne kadarmış ücretler bakalım. Genellikle 250 bin, 300 bin arasında değişiyor. Thank you, come on. Burada bilmeniz gereken Vietnam'da 2 tane aslında önemli cümle var. Daha doğrusu 3 tane. Bir tanesi emoy. Bizdeki bu İngilizce'deki excuse me olabilir veya bizde böyle birine seslenirken bir garsona özellikle tabii ki de restoranlarda daha çok bu kelimeyi kullanıyoruz. Emoy dediğiniz zaman büyük ihtimalle size bakacaklardır. Emoy hani affedersiniz, pardon, hey gibi bir hitap cümlesi. Emoy önemli. İkinci bir kelime xin chào. Bakın şimdi mesela hello xin chào. Xin chào dostlar bildiğimiz merhaba, selam. Xin chào da kullanırsanız büyük ihtimalle olumlu geri dönüşler alacaksınız. Bir de diğer kelime come in. Yani teşekkürlerin aslında Vietnamcası come in derseniz de bu teşekkürler anlamına geliyor. Ben şu ana kadar bu 3 kelimeyle Vietnam'da oldukça hoş, güzel geri dönüşler aldım. Size de tavsiye ederim. En azından bu 3 kelimeyi öğrenirseniz böyle buradaki işte karşılaştığınız insanlarla, esnafla, yine farklı insanlarla da böyle biraz daha sıcak temas kurabilirsiniz. Şimdi bu bölgeyi sizinle hiç gezmedik bu arada. Önceki Hanoi videolarımı izlediyseniz Gökberk hani gezdiğimiz yerleri tekrar mı bize göstereceksin? Hayır, gezdiğimiz yerleri size tekrar göstermiyorum. Göl kısmını arkada bıraktık. Bu sefer farklı bölgelerini Hanoi'nin gezeceğiz sizinle beraber. 4 PS Pizza. Bakın burası Ho Chi Minh City'de ziyaret etmiştik. Böyle bu Vietnam'ın en meşhur pizzacılarından bir tanesi.
Bu şekilde hemen arkadaşlar karşınızda böyle pizzalarınızı yapıyor. Birazcık ben hatta Odurla'ya benzetmiştim bunu, Urla'daki. Yine önünde tabi bu arada her zaman kuyruk var. Bence burayı tercih edeceksiniz. Önceden gelip bir rezervasyon yaptırmakta fayda var. Mesela ben geçen gün yemeğe niyetlendim, geldim. Hem de böyle çok geç olmayan bir saatte geldim aslında. Ona rağmen dostlar maalesef kapalıydı. Tur satın alabilirsiniz buralardan. Ben biliyorsunuz Halong Bay'a gitmiştim. Çok da memnun kalmıştım. Harikaydı. Nimbi'ye gidebilirsiniz ki benim bir sonraki rotam Nimbi olacak gibi gözüküyor. Sapa'ya gidebilirsiniz. Yine farklı turlar da mevcut burada. Buralardan gelip tur yapabilirsiniz. Bu arada bu turları kendi kaldığınız otelden de alabilirsiniz. Laundry kısmı, yani çamaşırları yıkama, her yerde laundryciler var. Yine buradaki hello, xin chào. Okay, thank you, maybe later. Thank you, bye bye. Laundry, yani çamaşır yıkama işlemini her otel neredeyse bu hizmet size sağlıyor. Daha mesela oteller 40.000'den falan yapıyor kilosunu. Ben bir videomda yine göstermiştim size, 25.000 liraya halletmiştik bu işi. Hatta şurada da bakın laundry servis yine karşımıza çıktı. Yani oteller şöyle biraz daha fark koyuyor. Hani bir 15-20 bin Vietnam dongu, o da aslında böyle 30-40 lira gibi bir şey yapıyor. Bir fark koyuyor. Şu anda 100 bin Vietnam dongu 4 Amerikan doları yapıyor. Buradaki bakın ufaklık. Xin chào. Dünya tatlıları buradaki ufaklıklar ya. Sokakları gezmeye devam edelim. Şimdi sizi bir katedrale götüreceğim. Özellikle böyle akşam ambiyans olarak o katedralin ambiyansı gerçekten muhteşem. Sim kart konusu, daha geçen gün aldım sim kart. Normalde ben Vietnam Phone gibi bir şey kullanıyordum. Tam da şu anda ismi aklıma gelmedi. Girdim bir yere, hani benim dedim yani bir aylık istemiyorum, 15 günlük sim kart almak istiyorum, bu mümkün mü? Arkadaş böyle birazcık baktı etti. Ya bir şey önerdi bana, aynı fiyata Viettel diye bir sim kart var. Onun bir aylığı vardı. Tamam dedim, madem hani aynı fiyat, güzel mi? Güzel çekiyor. 200 bin Vietnam donguna, hani herhangi bir şekilde bu arada pasaportumu da vermedim veya numaramı bile bilmiyorum şu anda. 200 bin Vietnam donguna bir aylık günde 5 GB internet satın aldım. Günde 5 GB sizi korkutabilir. Hani ya Gökberk 5 GB az değil mi sence de diyebilirsiniz bu noktada. Fakat dostlar bizdeki gibi düşünmeyin. Ben gittiğim diğer ülkelerde de bunu çok yaşıyorum. Gerçekten buraların böyle 5 GB'ı belki bizim 20 GB'ımız, 30 GB'ımıza denk geliyor. Ben YouTube izliyorum. İşte onun dışında Instagram'da aktifim. Reels yüklüyorum, TikTok izliyorum vesaire vesaire. 5 GB'ı henüz bitiremedim. Belki bir gün falan bitirmişimdir. Onda da hatta Müjdat abiye bir internet açmıştım. O da kullanmıştı. İkimiz böyle birden yüklenince bitmişti. O yüzden 5 GB yeterli olacaktır. 200 bin Vietnam donguna böyle bir internet satın aldım. Daha uygun, daha ucuz fiyatlar da var. Fakat dostlar Hanoi'deyim. Hani öyle çok da bir araştırma yapmadım açıkçası. 200 bin de bana bir aylık internet için çok uygun geldi. Etrafımız böyle gözüküyor. Vietnam halkı bu tarz böyle sokaklarda oturmayı çok seviyor. Her yerde göreceğiz şimdi. Gittiğimiz her yerde insanlar böyle sokaklarda oturuyor. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla beraber. Bakın her tarafımız böyle masajcılar dolu. Katedral şu anda tam karşımızda. Katedralin etrafında çok güzel bu arada kafeler mevcut. Şöyle geçelim. Size bu katedral hakkında da birkaç ufak bilgi vereyim dostlar. Saint Joseph Katedrali 1886 yılında inşa ediliyor. Fransız sömürge zamanından kalma bir katedral aslında. Ve gotik mimarisiyle dikkat çekiyor. Yine dini günlerde de oldukça kalabalık oluyormuş bu katedral. Tabi dini olmayan günlerde de turistler gelip önünde fotoğraf çektiriyor. Yine Vietnamlıların da aslında gelip fotoğraf, zaten bakın profesyonel fotoğraf kameraları hemen böyle dikkatimizi çekti. Yine tur grupları da eğer Hanoi şehrine turla gelirseniz yüksek ihtimalle sizi bu katedralin önüne getireceklerdir. Şöyle gerçekten bu arada mimari olarak çok güzel gözüküyor. İşte Saint Joseph Katedrali. Allah'ım korna basa basa geldi, aklıma aldı benim. Etrafında her tarafında bu arada çok güzel kafeler mevcut. Bakın sağımız solumuz. Özellikle şu kafe hemen parmağımın ucundaki oldukça revaçta burada. Çok sayıda insan bu kafeyi yapıyor. Yine bir ufaklık fırlamış burada geziyor. İşte katedralimiz. Xin chào. Hello. Özellikle akşam saatlerinde gelip görmenizi tavsiye ederim bu güzel katedrali. Hadi bakalım devam edelim. Bahsettiğim Vietnam kültürü, şuralara oturuyorsunuz dostlar. Burada bildiğimiz bu çekirdek, bakın arkadaşlar şu anda hatta yiyor. Çekirdek çitleyebiliyorsunuz. Limonata alabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle buralar her zaman dolu oluyor.
Hani bu kültürü seviyorsanız böyle bizde de vardır bu. Bir yerlere oturalım işte bir şeyler yiyelim içelim falan. Burası tam sizlik. Süper. Katedralin hemen yan kısmında. Şimdi size güzel bir hediyelikçi dükkanı da göstermek istiyorum. Ben geçen gün buradan hatta kendime bir tişört aldım. Çok da beğenerek aldım. Şöyle bir göstermek istiyorum size, bakın. Hemen şurada "Se Country Vietnam's Heartbeat" yazıyor. Bence burada Vietnam'a geldiğinizde böyle görebileceğiniz, bulabileceğiniz en kaliteli hello xin chào tişörtleri bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir arkadaşlara bir soralım bakalım, izin isteyelim. Şöyle buradaki hemen bir tişörtleri göstermek istiyorum size. Ben de kendime şu tişörtten aldım hatta, bakın. Bunlar oldukça güzel. Buraya gelip böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz buradan. Şöyle tişörtleri tekrardan göstereyim. Benim favorim bu dükkan, hediyelik eşya noktasında. Bunlar askeri araç değil bu arada. Yalnızca aslında turist gezdirmek üzere dizayn edilmiş araçlar. Böyle birazcık eski. Bakın arkadaş da gülüyor. Vietnam aslında bu eski zamanlarını andıran o görsel uygun böyle bir araç yapmışlar. Bunlara binip burada tur atabiliyorsunuz. Yalnız arkadaşın havasından geçilmiyor, bakar mısınız? Ağızda sigara almış, jipi gidiyor. Belki bilmiyorum, dikkatinizi çekmiştir. Bu bölge biraz daha böyle lüksleşmeye başladı. Daha böyle otantik, daha farklı hediyelik eşyalar da buralarda görebiliyoruz. Sinça. Ve genellikle buradaki halk da daha gülümser böyle. Daha bir selamını mutlaka veriyorlar. Lüks oteller de mevcut. Hani Vietnam'a gelip ben bir hostelde konaklıyorum ve Old Town kısmında konaklıyorum. Fakat burada gördüğünüz üzere etrafımız lüks otellerle de çevrili. Şimdi Grab'e bindim. Size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Böyle sinirlerim bozuldu birazcık. Neden bozuldu? Ondan bahsedeceğim. Bu arada da tabii ki de etrafı çekmeye devam edeyim. Ya sinirlerim bozuldu ama öyle çok da hani şey olmadı. Modum düşecek kadar değil. Yalnızca sizin de dikkatli olmanız noktasında ve tabiri caizse salak yerine konmamanız gerektiği noktasında ufak bir bilgilendirme olacak. Ayşe ablanın yanına gidiyorum. Size göstermek istediğim aslında geceler o tarafta zaten. Farklı noktalara gitmeye devam ediyoruz. Katedral kaldı tepemizde. Şimdi dostlar, ben normalde Grab kullanıyorum. Aslında bu şehirde çok fazla kullanmadım ama Vietnam'da tabii ki de herkes gibi ben de Grab kullanıyorum. Bazen Grabçi arkadaşlar bu şekilde yanımıza yanaşıyorlar. Bu arkadaş öyle değildi ama genellikle yanaşıyorlar. Ben de aradan Grab'i çıkartınca diyorum ki hani aynı fiyatsa veya bir 2-3 fazla söylerse hani en azından şirket kazanmasın, bu arkadaşlar kazansın. Neyse, bir tane arkadaş yanıma yanaştı az önce. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim gösterdim. Hani söyledim de bak 5 dakika 1 kilometre. 200 bin dedi. Şimdi önce anlamadım hani. Ya 200 derken dedim 20 mi demek istiyorsun dedim. Tam anlaşamadık o noktada. Dur dedim, sana ben göstereyim şeyi. Parayı. Para birimini gösterdim. 200'ü çıkarttım cebimden. Çat diye elimden almaya çalıştı. Okey. Dedim arkadaşım, sevgili Grab'cim. Ben 3 aydır bu şehirde yaşıyorum ve böyle bir fiyatlandırma yok. Yani 200 bin Vietnam donguna. Ben buradan başka bir şehre otobüs bileti alıyorum. Ben kilometrelerce yolu 200 bin otobüs biletiyle geldim. 350 bin Vietnam donguna geldim. Ondan sonra tamam dedi, işte 150, tamam 100, tamam 50, tamam kaç veriyorsun? Yok dedim, sen hani kötü bir insansın, iyi biri değilsin, ben sana vermeyeceğim. Benim bu şehirde ilk günüm olsa, para birimini de tam anlamıyla bilmesem ve acele bir işim olsa belki de ben ona 200 bin Vietnam dongunu vereceğim. Kötü biri, yani bu insan iyi biri değil. Bu Vietnam olabilir, Tayland olabilir, Türkiye olabilir, Azerbaycan olabilir, Finlandiya olabilir, fark etmez dostlar. Tamam, belki birazcık hani kâr marjı koyabilirsin. Ben şu anda Grab'le oraya 26 bin Vietnam donguna gidiyorum. Bana 30 dese ben ona da okeyim. Hatta 35 dese tamam, hani arkadaşımız kazansın. Ama 200 bin çok acayip bir fiyatlandırma. O sebeple burada bu tarz arkadaşlarla pazarlık yaparken ben artık öğrendim. Ne kadar edeceğini biliyorum. Az çok tahmin ediyorum. Ona göre hani Grab'den kontrol etmeden dahi bu işi halledebiliyorum. Fakat Grab'den bir kontrol edin. Ne kadar fiyat? Böyle bir pazarlığa girecekseniz de o pazarlıktan fiyat alın. Maalesef böyle kötü insanlar dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Kızdım ama o arkadaşa. Sen dedim iyi bir insan değilsin ya dedim. Hani beni dolandırmaya çalışıyorsun. Bunun çünkü başka bir adı yok dostlar. Bu tam anlamıyla bir dolandırıcılık. Birazcık gezelim mi motorla sizle? Bakın bahsettiğim kültür. Hanoi sokakları böyle. Hanoi'de sokaklar dar dostlar. Binalar da ufak.
Sevgili Gökhan Hoca geçen günlerde bir Reels paylaşmış. 1900'lü yıllarda sanırım ya da 1800'lü yıllarda olabilir. Vietnam hükümeti şöyle bir yasa çıkartıyor. Evleriniz ne kadar büyükse sizden o kadar fazla vergi alacağım. Evleriniz ne kadar küçükse de sizden o kadar az vergi alacağım diye. Aslında Vietnam'da bu evlerin bu kadar ufak olmasının sebebi de buymuş. Gökhan Hoca güzel bir bilgilendirme yaptı. Ben de sizinle paylaşayım bunu. Aslında bu ufak evleri yapmalarının sebebi daha az vergi vermek. Kalabalığa bakar mısınız? Herkes sokakta. Güneydoğu Asya'nın bu huyunu çok seviyorum. 7/24 bir karnaval havası var buralarda. Bu arada bu greve kartınızı tanımlayabilirsiniz. Benim tanımlı. Bunca zamanda herhangi bir problem yaşamadım. Ve böylece bakın hiç hani para mara verme işleriyle uğraşmayacağım. Hop geldik. Thank you. Hop sorry. Şuradan şimdi kaskımızı da vereyim. Okay my friend. Thank you. Bye bye. Wow, güzel bir yolculuktu. Şimdi geldik Ayşe ablanın hosteline. Bu kısım biraz daha lokal. Zaten gezerken siz de göreceksiniz. Size meşhur treni de akşam saatinde de göstereceğim bu arada. Trenler buradan geçiyor. Ayşe abla da bakın bu hostelde kalıyor. Hanoi Eastern Gate Hostel. Şimdi Ayşe ablanın yanına geldik. Merhaba. Ayşe abla ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gökberk. Merhaba, selam. Merhaba, iyiyim sağ olun. Sen nasılsın? Harika olmaya çalışıyorum. Valla devam süper. Bugün eğer senin için de bir sakıncası yoksa size eklemleneceğim ben. Ayşe ablayla da konuştum. Tabii olur ya olur süper olur. Yani ama eğer gönlün varsa yani gönlün yoksa... Yok canım estağfurullah. Keyif alırım güzel olur. Seviniriz biz de. Tabii, gerçekten. kesinlikle seviniriz. Şimdi tanıştık. Aynen. Ama nasıl? Abi ben YouTube timeline'ında böyle aşağı doğru kaydediyorum ya. Şimdi arkadaşım ayıp kart çekiyor mu bu arada? Çekiyorum. Abi adamın soyadını unuttum bu arada. Burak. Problem değil. He, ayıp Burak olmasın Durgun. sen buraya kes. Burak, Burak gör Burak bunları Yani. gör. Onun videosunu gördüm yani işte Burak Hı hı. ablanın çantası direkt ilk görüntü o geldi. Çantayı görünce ha yaptım bu abla burada falan oldu öyle muhabbet. Oo inanılmaz. Şöyle Aynen. ben havlumu kurusun diye yukarıya asmıştım. Çantam benden Aynen. ayrılmıyor. Çantamla havlumu almaya gittim. O da orada Aynen. iki kişi sohbet ediyorlardı. Ben onun Türk olduğunu bilmiyorum. Bilmiyordum. Aynen. Birkaç saat önce. Şimdi ben biraz önce buradaydım. Abla sen Türk müsün? Evet dediler. Seni yukarıda havlunu alırken gördüm ve bu çantadan seni tanıdım. Bana Süper bir karşılaşma olmuş. insan geldi bana. Süper. Güzel bir tanışma oldu. Şimdi Emre ve Ayşe ablayla beraber kendimize bir kafe arayışındayız. Emre sen YouTube yapmıyorsun artık değil mi? Aynen. Bıraktın. Çok zor. YouTube yapanlara saygı duyuyorum sadece. Ama kanalında videolar var. 130 küsur tane var. Kanalının ismi neydi? Zamanın Tanı Witness of Time diye yazınca çıkıyor. Bir de Boş Gezen de eski ismi. Boş Gezen yazınca çıkar kesin. Tamamdır. Bakmak isterseniz oradan da bakarsınız Emre'nin kanalına. Şuradaki yemeklere, etlere bakın. Sinça. Burada bakın arkadaşlar böyle. Enjoy. Oturmuşlar bir şeyler yiyorlar. Sinça. Hello. Maşallah sana. Yine burada da Vietnamlı arkadaşlarımız oturmuşlar tadını çıkartıyorlar akşamı. Hello Sincha. Güzel. Etleri gördünüz. Herkes şu anda et yapıyor burada. Bu şekilde aslında bizdeki birazcık böyle barbekülere benziyor. Oturuyorlar herkes akşamları yemeğini yiyor. Vallahi dostlar. Güzel ya. Güzel. Vietnam'ı seviyorum. Vietnam'la alakalı tüm görüşlerimi bildirdiğim, hangi şehri sevdim, hangi şehirden hangi şehre nasıl gittim. Bence Vietnam'da mutlaka görmeniz gereken yerler tarzı bir vlogda yapacağım mutlaka. Ho Chi Minh City'ye döndüğüm zaman size böyle A'dan Z'ye, sim kartından ulaşım, tehlikeli mi değil mi, nerelere gitmeniz gerekiyor, kendi deneyimlerimi uzun uzun anlatacağım bir sohbet videosu da yapacağım. O sebeple abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Kafeye doğru gidelim bakalım. Kendimize güzel bir kafe arıyoruz. Şimdi bakın bu şekilde kapatıyorlar. Biz de buralardan giriyoruz. Ya mecburen bu arkadaşlardan icazet almamız gerekiyor girmek için. Diğer taraftan girmeye çalıştık, giremedik ama ben daha önce girmiştim.
Şöyle akşam atmosferini size bir göstereyim. Bakar mısınız? Geçen gün önüme bir Reels düştü. Burada bir kavga çıkıyor. İnanılmaz. Çocuklar böyle sandalyelerini falan vuruyorlar. Benim için fark etmez. Nereden başlıyor? Şu tarafa doğru gidelim mi? No. Full. Ha. O taraf full diyor ya. Ha bakalım diye mi? Tamam. Tabii canım bu Okay. Looking and come. herkes yolunda brocum. Şöyle ileri doğru gidelim. Haklı olabilir ama. Evet. Daha önce geldiğimizde Bu tren yolundan biraz sonra tren geçecek. Şöyle bakın insanlar sağda solda durmuş vaziyette. Akşam atmosferi harika gözüküyor. Bakar mısınız? Rengarenk etraf. Bu arada burada fiyatlar öyle çok absürt değil. Hani normal fiyatlar. Kahve alabilirsiniz, içecek bir şeyler alabilirsiniz, bir şeyler yiyebilirsiniz. Zaten tren kalktıktan sonra da herkes böyle çekilecek etraftan. Burada hiç kimse kalmayacak. Burada arkadaşlarımız güzel güzel fotoğraflar çektiriyorlar. Sorry. Bir kafeye oturduk. Şöyle fiyatlar nasıl? Normal. normal fiyat. Dışarıya göre çok azıcık fazla. O da normaldir biraz zaten. farklı. 20K gibi bir şey farklı. 20-30K gibi. Yarı yarıya gibi falan 2 işte. dolar herhalde. 2 dolar. Black Coffee. Aynen. Black Coffee de zift gibi ya Abi buranın. ciddi zift. Gerçekten. Cold brew hikayesi de bu bir sefer içersen okey de yani her gün de içemiyorsun ki. İçemiyorum, mümkün Hayır, değil. kahveyi biz üretiyoruz nasılsa. Bolca. Bol boldan koyuyorlar. Koyalım de. Ne düşünüyorsunuz bu Demişler. konuda bilmiyorum ama bence kainatın en iyi kahvesini ciddi manada Balkanlar yapıyor. Yani bunlar en iyi üretici olabilir ama özellikle o kavurma hikayesinde falan inanılmaz bence. Yani ben Boston daha- kahvesini ben de çok severim. İnanılmaz iyi. Çok Yani güzel, evet, iyi. leş çıkma olasılığı %0 ya, muhteşem konforlu. Burada her tarafta leş çıkma Burada biraz olasılığı var. şansa. Bazen çok güzel denk geliyor, bazen Aynen. biraz daha zayıf geliyor. Kardeşime dedim, dedi ki çünkü dedi iyisini dedi satıyorlar, kötüsünü kendileri içiyorlar ondandır dedi. Doğru. Treni bekliyoruz dostlar. Acayip bir kalabalık var şu anda. Chị Phượng đâu? Đây ra đây đừng chết đây rồi, chị đứng ở đây kìa. Uai, cheirosinho de fé. Deixa eu mais. Şurtelerimiz geldi. Gördüğünüz gibi herkes bir geriye kaçtı. Harbi dediğin gibiymiş bu arada ya. Değil mi? Hiçbir şey belli Aynen. olmuyor. Ne treni bu arada, bilgin var mı yani? Bazen yolcu bazen yük treni geçiyor. Ha. Bu galiba yolcu treni. Şey değil mi bu, Hanoi istasyonuna Aynen o gidiyor. taraflara gidiyor. Hemen tren garı da ileride. Öyle mi? Aynen. Ha burada şu an çıktı tren, Hanoi'den Evet evet, çıktı. evet evet gidiyor. Büyük ihtimal Ho Chi Minh tarafına doğru gidiyor. Yalnız tren çok iyiymiş ya. Ya eski Sovyet treni gibi. Değil mi? Şu an kokusu burnuma geldi, o kadar duygulanıyorum yani. Ben yaptım yolculuk güzel oluyor. Yataklı mi? tren. Sordum da çok pahalıymış ya. Biraz yüksek, otobüse Aynen. göre yüksek. Yani ne kadar dedi? 1200 mü dedi? Ha bayağı yüksek söylüyor. 1300 mü ne dedi? Bazen ya? değişebiliyor fiyatlar. Ara ara bakmak gerekiyor. Dananga. İşte böyle bir an. Trenimiz geçti. Aa, kapakları topluyorlar bak. Buldun mu birinin kapağı? Aynen. Birinin kapağı asla benim değil. İnsanlar buraya gelince Kıskan dedim seni. Hanoi birası söylüyor. Hemen arkasından da o biranın kapaklarını tren raylarının üzerine koyuyorlar. Ve bakın şu anda onu toplama telaşı var şu anda herkeste. Herkes şu anda koyduğu biranın kapağını arıyor. Fakat burada çalışan arkadaşlar genellikle zaten getiriyor o kapaklardan size. Hani sizinki kaybolsa bile mutlaka etrafta görüyorsunuz o kapaklarda. Güzel bir deneyim dostlar. Keyifli. Bence Hanoi'ye kadar geldiyseniz bunu da mutlaka bir kere deneyimleyin. Ben hem gündüz hem gece deneyimledim. İkisinin de tadı farklı valla.
Yani imkan varsa hem akşam hem de gündüzde görebilirsiniz. Tren çok yakın geçiyor bu arada. Hani biz Tayland'da da beraber sizinle gitmiştik. Bence oradakinden daha güzel. Gelmişken tadını çıkartın buranın da. Bakın tuvalete girmek için kendilerinden rica ettim. Tren kafeyi izlediğimiz yerde ayakkabılarımı çıkarttım. Şu şekilde terlik giydim. Burası kendilerinin evi aslında. Şöyle kendilerinin evini de göstermek istiyorum. Arka tarafta güzel bir Tayili hanımefendi var, müzik söylüyor. Evleri de şu şekilde. Üst katta falan normal bildiğiniz bir şekilde ev aslında burası. Yani bir evi bir kafeye çevirmişler burada. İşte geleneksel bir Vietnam evini de görüyoruz. Bu arada oldukça şık tabii ki de dizayn edilmiş. Şöyle kocaman bir ayna konulmuş buraya. Bu evin hemen dışıysa gördüğünüz gibi kafe dostlar. Kafeye çıktık. Şöyle terliklerimi değiştireyim. İlginç ya. Evet, şimdi sizinle birazcık bu renkli dünyayı gezelim. Tam anlamıyla bir renkli dünya diyorum çünkü etrafımız bakın harika gözüküyor. Rengarenk şu anda. Dünyanın her yerinden turistler buraya geliyor tabii ki de. Özellikle benim dikkatimi çeken Hintli nüfus da burada oldukça fazla. Hintli arkadaşların da favori yerlerinden bir tanesi Vietnam. Avrupalıları zaten artık söylemiyorum. Avrupalılar dünyanın her noktasında. İngilizler, Almanlar. Ekonomik anlamda da onların para birimiyle burası çok çok uygun gerçekten. Ben böyle birkaç tane arkadaşla birazcık sohbet ettim. Kafayı yiyorlar ucuzluktan. Tabii o tarz ülkelerde her şey çok daha yüksek fiyatlı olduğu için burada adam işte 200-300 euro bozduruyor. İnanılmaz bir Vietnam parası alıyor ve o paranın karşılığı aslında burada alım gücü olarak da ona yüksek geri dönüyor. O sebeple dostlar burası tercih edilen bir lokasyon şu anda. Tayland'la beraber bence Vietnam'da artık yükselen yıldız. Yavaş yavaş insanlar Vietnam'ı öğrenmeye başladı. Hani buranın da en az Tayland kadar eğlenceli, güzel, çok şey vaat ettiğini anlamaya başladılar. Kafeleri görüyorsunuz. Rengarenk. Hepsinin böyle farklı farklı renkleri var. Burada bakın böyle Vietnamlı arkadaşlarımız oturmuş şu anda. Bir sonraki treni beklemeye başladılar. Baksanıza şurada ufaklıklar var. Şu anda onları herhalde oyalamak adına şöyle oyun oynuyorlar şu anda burada. Harika. Gelip burada fotoğraf çektirebiliyoruz tren raylarının üzerinde. Bunların aslında hepsi birer ev dostlar. Üst tarafları ev, alt taraflarını da kafeye çeviriyorlar. Hatta Ayşe ablayla şunu konuştuk. Belki bu olaylar hiç olmadan buradaki ev olan insanlar şöyle diyordur. Ya işte evimiz tam tren yolunun üzerinde. Ne kadar şanssızız. Sürekli gürültü, patırtı. Şu ansa inanılmaz paralar kazanıyorlar burada. Bakın hanımefendi de güzel bir poz veriyor şu anda. Şöyle oturdu tren raylarının üzerine. İnsanlar buraya şık şık giyinip de geliyorlar. Şöyle burada hanımefendi bir şeyler satıyor. No, thank you. Tek kelime. Taksi? No. Okay, go. Çok az ve ufak kelimelerle anlaşabiliyoruz burada. Benim kaldığım bölgeyi çok defa gösterdim size. Old Town olarak geçiyor. Şimdi sizi farklı bir noktaya getirdim. Burayı Ayşe abla bana öğretti. Kendisiyle beraber geçen akşam burada yemek yedik. Tong Dui Tan. Burada böyle yemek yiyebileceğiniz, oturabileceğiniz şık kafeler, güzel kafeler mevcut. Ve benim konakladığım yere göre biraz daha sessiz, biraz daha sakin değil mi Ayşe abla? Evet, daha sakin ve daha da güzel böyle geniş alanları geniş, yolları geniş filan. Güzel yemekler de var, fiyatları da uygun. Turistik bir yer ama fiyatlar çok yüksek değil. Değil evet. Böyle bir sokak var, bir de sol sokak var. Tamamen böyle dolu yani. Görüyorsunuz bakın etrafımızda da genelde Vietnamlılar var. Bu her ülkede geçerlidir. Eğer yerli insanlar bir yeri tercih ediyorsa orası hem uygun fiyatlı hem de güzeldir. Dünyanın tüm noktasında geçerli bir kural bu. Bol bol restoranlar. İşte görüyorsunuz 50K, 40K. Buraya geldiğinizde bu soru da bana çok fazla geliyor. Gökberk orada işte domuz eti, dana eti nasıl ayırt ediyorsun diye. Üzerlerinde yazıyor dostlar. Menülerde pork diyorsa o bilin ki domuz etidir. Beef diyorsa da dana etidir. Yine de emin olmak adına. Ben çünkü bazen güvenmiyorum abla. Atıyorlar gibi geliyor bana. Bazen Yani, pork diyor, bazen beef diyor. Evet. Ben de onların özel bir çorbası var yani çok meşhur po çorbası. çorbası, evet. Po çorbası. Onları görüyorum da böyle kaynatırlarken filan bir değişik bir koku. Onun suyunun değişik bir kokusu geliyor bana ve orada ben de senin gibi böyle kafamda bir soru işareti oluşuyor.
Ama yazana göre yiyoruz artık. Çünkü burada yiyecek başka bir şey bulamıyoruz. Hani Evet. beef denen her şeyi yemeye çalışıyoruz. Şey yemeyen insan için ne derler? domuz tüketmeyen Domuz için. tüketmeyen insan için beef'i tercih ediyoruz ya da chicken'ı tercih ediyoruz. Burada Şu farklı bir çok mutfak. güzel bir şey. Ne abla bu? Bu yengeç topları olması lazım. Ben de bunu şeyde yemiştim. Japonya'da yemiştim. Yengeç topları Yengeç olması topu. gerekiyor. İlginç. Ben daha önce denemedim. Çok lezzetli, Tamam. çok güzel. Mutlaka deneyeyim ben onu daha sonra. Evet. Bana buranın restoranları Tayland'a göre biraz daha temiz geliyor. Yani görece temiz. Evet. Tercih edilebilecek. Evet, tabii. Temizler yani. Görünüyorsunuz zaten pişirirken bak. Evet, bakın şu ben hatta göstereyim şöyle. Tabii bu nedir bu? Hello, Sincha. Kuş çorbası bu. What is this? Kuş çorbası. Yeah, bird. Yok, chicken black diyor. Ha, öyle mi? Ha, chicken black. Siyah tavuk. Burada da arkadaşımız bakın böyle tavukları. Chicken, yes. Ha, no bırak, yes. Ördek değil diyor. Ben bunu yedim de aynı bunu. Evet ama bu kuş, chicken diyor ama kuş. Small chicken, right? Bak big chicken bak big. Ha, orada. Kocaman. Ama az önce işte size dediğimi şimdi yaşadık. Thank you, maybe later. Thank you. Maybe later, okay, thank you. No, thank you. Abla bak az önce dediğimiz olayı yaşadık, gördün mü? Atıyor kafasını. Evet. Tavuk Çünkü ben diyor, bugün kuş çok diyor. merak ettim. Bird salat yazıyordu. Küçücük aynı bunun gibi Evet, küçük bird kafası zaten. vardı. Aynen. Şimdi de diyor ki chicken diyor. Demek ki onlara dediğin gibi Çok inanmayacağız herhalde. Kendi gözümüze inanmamız gerekiyor. Aynen öyle. Çıktık şimdi sokaklara. Aman nerelere geldik. Ufaklıklar burada bakın şu şekilde böyle bir oyun alanına geldik şu anda. Rengarenk bir park. Gençler burada. Yine burada yiyecek içecek. Çiğdemimiz var, çekirdeğimiz var, sosisimiz var, yiyecek içecek. Didiler, midiler, liptonlar her şeyimiz var. Böyle bir alan dostlar burada. Ufak çocuklar anneleriyle bakın şu anda tadını çıkartıyorlar. Genç arkadaşlar burada kayak yapıyor şu anda. Baksanıza burada 2 tane ufaklık. Beni ezmeseler bari. Harika ya, rengarenk etraf. Tank falan kullanıyor baksanıza. Burada da ufaklıklar geziyor. Hello. Son bir defa daha Vietnam gecelerini gezdikten sonra tren garına geldim. Emre hemen karşımda. Emre'yi burada bırakıyorum. Karşım senin tanıdığıma gerçekten samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Harika bir yüreğim var. Umarım bir istediğim 1000 olur. İnşallah aynı şekilde Buradan senin de. o bir istediğim 1000 olur kısmına destek atarsanız eğer Like'lar yani böyle. aynen onları Ben de artık. senin de daha uzun böyle zaman geçirmek, seyahat etmek isterdim. Vallahi umarım denk geleceğiz. Bence ben öyle düşünüyorum. Ben bir de de öyle enerjiye inanıyorum bro. Biz muhakkak başka yerlerde de denk geleceğiz. Zaten bu coğrafyadayız Aynen. şimdilik. Zaten paslaşırız da muhakkak. Ondan sonra kesin denk geliriz yani. Tamam, sen Hanoi'desin. Aynen. Herhalde biraz zaman sonra aşağıya doğru Danang'a doğru geçerim ben de. Hadi bakalım. Orada Yolun biraz- açık olsun. Aynen. Tanıştığımıza tekrardan çok mutlu oldum. Ben de çok memnun oldum. Dediğim gibi samimiyetle harika bir insan. Yemin ediyorum bak. Abartmıyorum abi. Şimdi yüzü burada diye şey olmayın ya. Hikayede. Yani yapın bir güzellik de beğeniyorsunuz mu? Abone olmadıysanız oluyorsunuz mu? Bir şeyler yapın yani. Eyvallah. Teşekkür. Sen video çekeceğim mi? Gelecek mi video? Baba söz vermek istemiyorum. Belki beni çok pushladın, çok gaza getirdin Gaza ama yani. Ben senin YouTube'u Umarım yani. açıklamalar kısmına bırakıyorum. Cansın. İlk Eyvallah. videona da gelip mutlaka yorum atacağım. Bekliyorum. Cansın kardeşim. Eyvallah. Ayşe ablam burada. Abla her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani 1,5 ay falan oldu tanışalı. Evet. İlk Hoşimi'de tanıştık. Arada böyle yine görüştük. En son burada sen gidiyorsun, ben de yarın gidiyorum. Farklı yerlere. Bizim grubu aslında beraber olduğumuz herkesi uğurladık neredeyse. Aynen, ikimiz kaldık. İkimiz kaldık. Biz de artık Artık yolcuyuz. Yolcu. Herkes yolunda. Yolcu yolunda gerek. yolcu yolunda gerek. Hayırlı yolculuklar Sen buradan olsun inşallah sana. Bali'ye doğru Evet, düşünüyorsun. nasipse yarın ya da yarından sonra. Bugün uçak biletimi halledeceğim. Yarın inşallah bulabilirim güzel bir
rakama. Bakalım. Hayırlısı olsun abla. Bu arada ben Nimbi'ye gidiyorum. Benim trenim oldukça yakın. 140 bin Vietnam dongunu aldım. Şimdi Ho Chi Minh'i sorduk abla. Sen de araştırdın. Tren, otobüs daha sanırım uyguna Ben geliyor. Ho Chi Minh'den gideyim istedim. Uçak buradan çok pahalı çünkü. O yüzden dolayı yarı yarıdan daha ucuz Ho Chi Minh'den. Buradan dedim şeye gideyim, Ho Chi Minh'e gideyim, oradan uçağa bineyim ucuz olduğu için diye. Fakat yani buradan tren gerçekten pahalı. Bir de 2 gün falan sürüyor. 1,5-2 gün. 35 saat sürüyormuş. Aynen sürüyor. O yüzden şimdi seni uğurladıktan sonra otobüs bakacağım. Ho Chi Minh'e geçiş yapacağım. Oradan da uçakla Bali'ye inşallah geçeceğim. Bu arada fiyatları da söyleyelim. Şimdi sorduk abla. Tren ne kadardı? Hemen Hanoi'den bakıyoruz. Ho Chi Minh diye yataklı tren 35 saat sürüyor. 1.673.000 Vietnam donguymuş dostlar. O da kaç dolar yapıyor hemen abla? bakıyoruz. Tamamdır. Bizim paramızda 2,5 milyon yapıyor. Tamam. 2.500 TL'ye buradan Hanoi'den Ho Chi Minh City'ye trenle geçebilirsiniz. Otobüste 2.000 lira. Otobüste 2000 TL 500 lira dostlar. fark var Ve arada. tabii ki de otobüs daha yakın sürüyor benim tahminim. Bir Evet. 16-17 saattir. Yarı yarıya gibi Tren daha neredeyse çabuk onun gidiyorsun. 2 katı. Ayşe abla tekrardan teşekkür Ben çok ettim teşekkür her şey ederim. için. Boyozlar Tanıştığıma için ekstra ne demek. teşekkür ederim. İnşallah İzmir'de görüşeceğiz zaten. İnşallah Göçler. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten seni tanıdığıma çok mutlu Ben de oldum. öyle, ben de öyle. Çok Allah'a teşekkür- emanet ol. Hayırlı yolculuklar. Çok olsun teşekkür inşallah. ederim. Sağ ol abla. Yavaş yavaş ben de artık trene doğru geçeyim. Şimdi trene doğru gidiyorum. Nimbi'ye gideceğim. Bakın Toa Koç 2 yazıyor şurada gördünüz. Şurada da Toa Soğlar yazıyor. Aslında buradan yerimizi bulabiliyoruz. Bizimki burası. Hello. Okay, thank you. Şu dostlar, Toa. Toa'ya göre oturuyorsunuz. Geldik trene. Benimki zaten oturaklı. Şimdi 15. İleriye doğru gidelim. En ucuz olanı aldım. Zaten yakın bir yol olduğu için. Yataklılar da mevcut fakat benimki şu anda yataklı değil. Normal bir tren. 15, 15, 15. Şurası dostlar. 15'i bulduk. Şimdi trende yolculuk devam ediyor. Burada bir abimiz var. Kendisi benimle Vietnamca konuşuyor ama asla anlaşamıyoruz tabii ki de. Yeah, perfect. Buradaki arkadaşlarımız var. Onlar da ara sıra böyle bize tercüme ediyorlar. El sallıyorlar. Burada abimiz var. Abimiz bu arada birazcık sarhoş, içkili. Keyfi yerinde ama mutlu, problem yok. Şu an bozkurt işareti yapıyor. Yolculuk güzel devam ediyor trende şu anda. Okay. Okay, yes. Okay, number one. Yeah, number one. Yeah. Güzel. Az bir süre kaldı. Bu arada yaklaşık yine bir 2 saat falan sürüyor. Yolculuk. Çok da yakın değilmiş. Ben 1 saat falan sanıyordum. Bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Bir ara tren hiç bitmeyecek ve o abiyle sonsuza kadar yolculuk yapacağım sandım. Şu anda Ninh garajındayız. Bu arada burada garajlara yani tren istasyonlarına ga deniyor. Aklınızda olsun. Hani navigasyonda tren istasyonu yazıp çıkmazsa eğer ga yazarsanız mutlaka çıkacaktır. Mesela bu yol 11-12 saat olsaydı o abimizle gerçekten benim için çok çok zorlayıcı bir yol olacaktı tahminen. Neyse yeni şehrimize geldik. Ninh Bi. Bakın Ga Ninh Bi yazıyor. Güzel bir tren istasyonuymuş. Şehir merkezine de çok uzak olmayan bir tren istasyonu burası. Şöyle bir dışarı çıkalım. Bu arada kurt gibi açım. Aslında yiyecek bir şeyler bulabilirsem çok mutlu olacağım. Fakat ne yenir, nasıl yapılır? Thank you. Nasıl halledilir bilmiyorum. Burada arkadaşlar böyle taksi için geliyorlar. Bakın burada da. Ama ben birazcık öncelikle yürümek istiyorum. Hello. You want motorbike rental? No, thank you. Motorbike? Rent a motorbike. Yeah. How much price? 100,000 one day. 100. Yeah.
One day. Oh, it's cheap. Yeah, it's good. Deposit? Deposito? I don't know. No, okay, okay. No deposito. Buradan bakın motorbike kiralayabiliyoruz. Yes. Okay, thank you very much. Okay, We are going now. okay, coming. Going now. I don't know. Yeah, I am very hungry. Maybe. Ha, buradan motorbike kiralayabiliyoruz ama ben genelde otelden kiralamayı daha çok tercih ediyorum açıkçası. Bir bakalım ama şuralara da. What's your name? My name is Huệ. Hue. Yeah. Yeah, my name's Berk. Berk. Back. Berk. Back. Berk. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Hi. Şurada bakalım yiyecek bir şeyler neler varmış neler yokmuş. Bammiler, mammiler bir şeyler. Ben bir bakayım karar vereyim ona göre devam edelim. Nimbi hakkında ilerleyen videolarda detaylı konuşacağız zaten. Fakat şöyle şehre bir ilk bakış atalım. Bu arada burası yaya yolu değilmiş ama atlamış bulunduk. Problem yok. Zaten çok sessiz, sakin bir şehir bizi karşıladı. Şöyle hemen kadrajımı döndüreyim sizin için. Şu karşıda bir köprü var. Ben şu anda bir köprüden yürüyorum. Sağ tarafımda da tekrardan bir köprü mevcut. Şehir çok sessiz, sakin şu anda. Hafif de bir soğukluk da mevcut şehirde. Bu şehir zaten doğal güzellikleriyle meşhur. Biz de o doğal güzelliklerin inşallah hep beraber tadına varacağız dostlar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şu anda Sırbistan'ın hatırlıyor musunuz Novi Sad şehrine gitmiştik. Orada da böyle bir köprüden karşıya geçmiştik. Orayı nedense bana hissiyat olarak çok andırdı şu anda. Ya da oradaki anılarım mı aklıma geldi bilmiyorum. Şu anda sanki böyle Sırbistan Novi Sad'da yürüyoruz. Güzel, insanlar spor yapıyor nehir kenarında. Büyük büyük caddeler, çok geniş geniş. Aynı şeyi biz Tayland'da da görmüştük. Ayutthaya'ya gittiğimde, yine Chiang Rai'ye gittiğimde büyük büyük caddeler, böyle şehir rahat rahat nefes alacak şekilde kurulmuştu. Şöyle dere yatağının kenarından bir yürüyüşümüzü gerçekleştirelim biz de. Normalde aslında taksi kullanabilirim, yarım saatlik bir yol yürüme. Fakat böyle birazcık şehri anlamak, gözlemlemek, ne var ne yok öğrenmek adına şu anda yürümeyi tercih ettim. Genelde eğer böyle çok yorgun değilsem, bir şehre ilk defa da gidiyorsam yürümeyi tercih ediyorum açıkçası. En azından bir göz aşinalığı olsun diye. Mesela şu anda gözüm bir market arıyor. Hani burada nerede marketi kullanabilirim? Onun dışında böyle yiyecek, içecek olarak neler var neler yok onlara bakmaya çalışıyorum. Vietnamlı gençler bu arada birbirleriyle şu anda satışıyorlar. Güzel bir park varmış burada. Şimdi dostlar şık bir restorana geldim. Şöyle geziyordum. Çok da acıktığımı az önce de söyledim size. Sabahtan beri yalnızca bir kahvaltı, o da böyle tatlı bir şeyler yedim. Daha da acıktırdı beni. Şöyle güzel bir restorana geldim. Kendime bir sığır etli, yani dana etli karabiber soslu, daha doğrusu Avustralyan beef yazıyordu. Bakalım, merak ediyorum nasıl bir şey gelecek. Bir steak bekliyorum. Umarım beklentimi karşılar. Onun için de toplamda 200 bin Vietnam dongu vereceğim. Bir salata söyledim 50 bin. Bir de içecek söyledim. O da benim tahminim 50 bin falan. Yani aslında 300 bin Vietnam donguna güzel bir yemek yiyeceğimizi umut ediyorum. Ya çok açtım ve burayı buldum. Yorumlar da gayet güzeldi. Bakalım, sabırsızlıkla bekliyorum. Yemeğimi sizinle paylaşacağım. Eğer ki beğenirsem tabii ki de tavsiye listesine mutlaka burayı ekleyeceğim. Ama şöyle içini size göstereyim. İçi oldukça güzel, şık. Çalışan arkadaşlar falan da çok tatlı. Bekliyorum, çok açım. Önce bir salatamı göstermek istiyorum. Bilmiyorum kadraja nasıl yansıyor ama o kadar büyük bir salata geldi ki. Karışık salata. 50K. Yani eğer fazla hani hesap büyük diye yazmayacaklarsa onu çıkınca göreceğiz. Kocaman bir salata. Şöyle etim geldi. Etim de harika gözüküyor. Şu sunuma bakar mısınız? Sunum falan şahane. Bir de şurada şu tarz bir şey getirdiler. Yani ne olduğunu sordum. Vietnamca bir isim söylediler dostlar. O sebeple maalesef tam anlamıyla ne olduğunu bilmiyorum ama hepsinin tek tek tadına bakacağım tabii ki de. Şöyle tekrardan etimin size tabağını göstereyim. Harika ve salatam. Güzel. Süper de bir atmosfer var burada. Bakın. Çalışan arkadaşlar falan inanılmaz tatlılar. Harikalar. Şu anda hatta gülüyorlar bana bakıp video çektiğim için. Ben bunların tadını çıkartayım dostlar. Sonra tek tek bir değerlendirmesini yapayım size. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Hello. 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 Dünya tatlısı. Ciao. Hello. Bye bye. Bye bye.
Dünya tatlıları valla. Thank you. Come in, bye bye. Ufaklıklar tatlı geliyorlar yanıma şey yapıyorlar. Hello mello bir şeyler. Anneleri falan da böyle bununla çok sık denk geliyorum. Ben bazen hani şey yapmıyorum. Selam vermiyorum. Thank you. Thank you. Hani rahatsız olmasınlar falan diye hemen anneleri şey yapıyor işte. Bizde olur ya hadi kızım hello de hello de. Ufacık dünya tatlıları. Dostlar yemek yediğim yerden kalktım. Yemek nasıldı merak ettiğinizi biliyorum. Güzeldi. Yani bizim damak tadımıza çok çok uygun bir et yedim az önce. Sanki Türkiye'de bir restorana gitmiş gibiydim. Üzerindeki karabiber sosunu da beğendim ki ben severim böyle karabiber sosunu falan. Salata muazzam büyüktü, bitiremedim. Salata da oldukça lezzetliydi bu arada. Hani severek yani yarısını yedim ki benim için çok bile hani öyle çok salata tüketen biri değilim. Görmüş olduğunuz o yanındaki ekmek gibi olan puflar müthiş lezzetliydi. 6 tane getirmişler. Hepsini bitirdim etle beraber. Şimdi şuradan kendime arkadaşı sordum, dedim en çok satıldığınız hangisi? Fethi Cafe dedi. Hani buranın meşhurmuş Salt ve Fethi Cafe. Salt Cafe'den zaten bol bol denemiştik dostlar, tuzlu kahve. Şöyle güzel bir yermiş bu arada. Burada böyle genç arkadaşlar bakın çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Gençlerin çalıştığı yerleri her zaman çok seviyorum. Bu arada Vietnam bir kaju ülkesi. Bakın şöyle burada bol bol kaju da yemenizi tavsiye ederim eğer denk gelirseniz. 40.000 Vietnam donguna şimdi farklı bir kahve deneyeceğiz. Böyle çiçekli falan anladığım kadarıyla çünkü çevirdi İngilizceden flower diye yazdı. Kendimizi bir dışarı atalım bakalım. Şöyle dışarıda oturalım, gelen geçeni izleriz, bakarız ne oluyor ne bitiyor. Kahvemizi yudumlarız dostlar. Güzel başladık. Nimbih'te güzel başladık. Güzel şeyler deniyoruz, güzel şeyler yiyoruz. Açıkçası bu öğün bana bir de tek yetecek. Yani bir daha akşam artık bir şey yemem. Dolu dolu bir tabaktı çünkü. Bol bol yedik. O yönden de mutluyum. Kahvemiz gelsin. Bakalım kahvemiz nasıl. Bu arada burada İngilizce çok yaygın değil anladığım kadarıyla. Kime sorsam çeviri yapıyorlar. Bir de böyle birazcık utangaçlar, çekimserler. Onu da çok rahat hissedebiliyorsunuz Hanoi'ye göre. Çok tatlılar yani. O yönden de sevdim burayı. Bayağı tatlılar. Vietnam'ın olmazsa olmazı kahve her daim. Güzel bir sunum. Sıcak istedim. Bakın şuraya da şöyle anladığım kadarıyla kalp yapmışlar. Harika. Dostlar sakin bir şehir bizi karşıladı. Kahvemizin tadına varalım beraber. Gidelim bir artık otelimize yerleşelim. Ben tabii en çok oteli merak ediyorum. Size de oteli de göstermeyi çok istiyorum. Nasıl bir otel bizi karşılayacak? Ben de merakla bekliyorum. Yazıştım kendileriyle. Bu tarz sizin de aklınızda olsun. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Normalden böyle birazcık geç saatte giriş yapacaksanız ya bir kanaldan mesaj atmanızı tavsiye ederim ki hani bazen ulaşması problem olabiliyor. Hatta ben Balkanlarda bunun problemini birkaç defa çok ciddi bir şekilde yaşadım. O sebeple işte Booking sitesi, Agoda sitesi olabilir veya onlar bazen WhatsApp'ınızdan size mesaj yolluyorlar. Oradan olabilir. Geleceğiniz saati belirtirseniz. Hatta ben şöyle yapıyorum. Yani bir 20 dakika daha geç söylüyorum. Mesela 8 ise 8:20'de diyorum en geç orada olacağım. Hani orada hani herhangi bir problem olmasın diye. Bu da benden size ufak böyle bir naizane tavsiye olsun. Kahvemizin tadına varalım, yola çıkalım. Güzel. Şehirde kimse yok. Hanoi nerede? Nimbih nerede? Neredesiniz? Motorlular. Evet, hostele geldim. Gündüz de göstereyim. Şöyle bir gecesini göstereyim. Alt katlarda müsaitlik yokmuş. O sebeple üst kata geçtim. Fakat altlarda gayet güzel gözüküyor. Şimdi size bir banyosunu göstereyim. Bakar mısınız banyoya? Özel oda banyosu gibi. Şöyle bir banyosu var. Şurada bir tuvaletimiz var. Ortak bu arada bu. Hostele ait. Burada kalan arkadaşlarla bana ait. Şimdi asıl mevzu dışarıda dostlar. Şöyle bir dışarıyı göstereyim size. Harika bir ortak alanımız. Şöyle. Ve şurada da çok güzel bir havuzumuz var bakın. Aşağı inip normal kullanabiliyoruz. Bize ait. Bu arada böyle bakın private room'lar da var. Mesela yan taraf bir private room. Yine bunların private room'unu da tercih edebiliyoruz burada. Şöyle gözüküyor. Valla havuz mavuz ortam şahane dostlar. Sevdim burayı ya. Harika. Tam böyle oturup çalışılacak, iş yapılacak. Bakar mısınız? Şuraya falan otur. Alttan da içecek bir şeyini al. Aynı zamanda bir kafede burası. Yan tarafı. Şahaneymiş. Çok sevdim şu anda. Arkadaşlar da çok gayet ilgili. Sağ olsunlar. İyiler dostlar. Buranın tadını çıkartırız. Süper. Bu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Sizinle beraber bu videoda
Önce birazcık böyle Hanoi gecelerini gezdik. Ardından da Hanoi'den Ningbi'ye güzel bir yolculuk yaptık. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Son bir daha havuzu göstereyim ve ondan sonra sizinle vedalaşalım. Harika. Karşıda da bir şey varmış ya. Ne varmış orada bakalım. Mezarlık gibi bir şey. Okumuştum yorumlarda. Vay vay vay. Havuz kısmı süper.